Dostlar selamünaleyküm. Uzun bir aradan sonra bugün hızlı bir gündem videosu çekmem gerekti. Çünkü Gazze'de inanılmaz şeyler oluyor. Gerçi İsrail Gazze'yi işgal edeceğini, yani topyekün bir işgale başlayacağını açıkladığında işlerin bu noktaya geleceğini tahmin etmek çok zor değildi. İsrail'in günden güne eriyeceği bir süreç başladı. Gazze'de dün Cibaliye bölgesinde İsrail askerleri büyük bir pusuya düşürüldü. Koca bir taburun düştüğü bir pusudan bahsediyoruz şu an. Yayın yasağı getirildiği için kısıtlı bilgiye sahibiz. Ama sadece bildiklerimiz bile orada çok fena şeylerin yaşandığını göstermeye yeterli. Bugün hem bu yaşananları konuşalım hem de İsrail'in işgal kararına geniş bir pencereden bakalım. Bu çok önemli. Çünkü Gazze, İsrail'in Vietnam'ı olmak üzere. ABD'nin Vietnam'da yaşadığı süreci konuşarak bu konuda net bir kıyaslama da yapabiliriz. Konumuz çok. O yüzden uzatmadan başlayalım. İsrail Gazze'yi tamamen işgal edeceğini açıkladığında kendi sonunu hazırladığını öngörmek çok zor olmadı. Çünkü dünya bu süreci daha önce tecrübe etmişti. Böyle hatalı bir kararı ilk defa görmüyoruz. ABD Vietnam'ı işgal etmeye çalıştığında aslında çok benzer bir süreç yaşanmıştı. Yani bundan sonrasında İsrail'in her gün biraz daha bataklığa saplanması bizler için sürpriz olmayacak. Vietnam Savaşı'nı da ABD büyük tantanalarla başlattı. Aynı İsrail'in yaptığı gibi. ABD oraya girerken Amerika'da aklı başında bir kitle bu savaşın ABD için bir felakete dönüşeceğini anlatmaya çalıştı. Ama bastırıldılar, susturuldular. Çünkü işler çok iyi gidiyordu. Yani daha doğrusu ABD halkı genel olarak işlerin çok iyi gittiğini zannediyordu. Ama ABD Kuzey Vietnam'ı 15 yıl boyunca diz çöktüremedi. Bu süre boyunca orada yaşananları kendi halkından, İsrail'in bugün yaptığı gibi gizledi. Ne yaptıysa olmadı. Hangi adımı attıysa başına bela aldı. Girdiği hiçbir yerden çıkamadı ve gittikçe daha da hırçınlaştı. Buradaki komünist güçlerin ikmal yollarını kesme bahanesiyle Kamboçya ve Laos'u da ağır şekilde bombalamaya başladı. Bu bombardıman İsrail'in bugün Lübnan ve Suriye'de yaptığı hırçınlığa çok benziyor. Savaş toplamda 20 yıl sürdü ve ABD dayak yedikçe daha fazla bomba attı. Tarihin o güne kadar gördüğü en ağır bombardımanlardan biri yaşanmıştı. Hatta belki de en ağırıydı. Çünkü 20 yılda bu 3 ülkeye toplamda 7,5 milyon ton bomba attılar. ABD'nin orada yaşadığı şeyin kabus olduğunu en iyi gösteren istatistik aslında bu. 7,5 milyon tonluk bir bombardımandan bahsediyoruz. Bu miktar 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan toplam bombanın yaklaşık 4 katı. Bakın bütün bir 2. Dünya Savaşı'ndan bahsediyorum. Onca ülkenin savaş boyunca kullandığı toplam bombanın 4 katı. ABD böyle bir kabusun içine düştü. Tabii ki burada yaşadıkları kendi yaptığı hataların sonucuydu. Tıpkı bugün İsrail örgütünün Gazze'de yaşadığı gibi. Yoğun bombardıman zaten bir şeylerin içinden çıkılamadığını gösterir. İsrail de aynı şekilde Gazze'de yoğun bir bombardıman yapıyor. Az önce söylediğim gibi ABD Vietnam'da 7,5 milyon ton bomba kullanmıştı. Peki İsrail Gazze'de ne kadar bomba kullandı? Çok net şekilde bir bilgi olmamakla birlikte tahmini olarak 70 ile 100 bin ton arası bir bombanın kullanıldığı düşünülüyor. Rakam net değil. Savaşlarda böyle rakamlar genellikle savaş bittikten sonra net şekilde ortaya çıkar. Ama biz ortalamayı baz alarak 85 bin ton rakamını ele alalım. Bu rakamları kıyaslayınca İsrail'in ABD kadar zor durumda olmadığını düşünebilirsiniz. Çünkü ABD 7,5 milyon ton kullanmıştı. İsrail 85 bin ton. Ama iki durum arasında şöyle bir farklılık var. ABD'nin bu kadar bombayı kullandığı alan çok geniş. Yaklaşık 750 bin kilometre karelik bir alanda bu bombardımanı yaptı. Neredeyse Türkiye kadar bir alan. Çünkü dediğim gibi bombardımanın hedefi sadece Vietnam değildi. Laos ve Kamboçya'da bombaların hedefi oldu. Bu şekilde bakınca 750 bin kilometre kare gibi bir alan ortaya çıkıyor. Peki Gazze'nin alanı ne kadar? Sadece 365 kilometre kare. 1000 bile değil. Yani böyle bir hesap yaptığınız zaman 7,5 milyon ton 750 bin kilometre karede kullanıldığında kilometre kare başına ortalama 10 ton bomba düşüyor. 85 bin ton bomba Gazze'de yani 365 kilometre karede kullanıldığında kilometre kare başına ortalama 232 ton bomba düşüyor. Yani İsrail'in Gazze'de kullandığı bomba ABD'nin Vietnam'da kullandığı bombadan 23 kat daha fazla. Vietnam'a bunu uygulasak bu ABD'nin Vietnam'da 172,5 milyon ton bomba kullanması anlamına geliyor. Yani 2. Dünya Savaşı'nın toplamının yaklaşık 90 katı bir yoğunluktan bahsediyoruz. Bu istatistiklere baktığınız zaman tek bir şeyi çok net şekilde görebilirsiniz. İsrail Gazze'de hiçbir şey elde edemiyor ve elde edemedikçe daha da hırçınlaşıyor. Bu hırçınlığın da çok ağır bir bedeli olacak. Müttefiki bunu yaşadı daha önce. ABD Vietnam Savaşı ile resmen gerileme dönemine girdi. Çünkü o savaşta 1,5 trilyon dolar zarar etti. 60 binden fazla askerini kaybetti. Geri dönen askerlerden 90 bine yakını intihar etti. Yaralananları falan saymıyorum ki aslında saymak lazım. Çünkü birçok asker uzuv kaybı yaşayacak kadar ağır yaralanmalar yaşadı. Bu savaştan sonra madde bağımlılığı
sınırlığına düşen ABD askeri sayısının bile yarım milyonu geçtiği söyleniyor ve bunun sonucunda ABD Vietnam'da hiçbir şey elde edemeden geri çekilmek zorunda kaldı. Geride bıraktığı yıkımda 4 milyon sivil hayatını kaybetmişti. Şu an İsrail Gazze'de bunu yapıyor. ABD Vietnam Savaşı'nın sonuna doğru buradan yenik ayrılamayacağını düşündüğü için, yani yenilgiyi kabul edemeyeceği için saldırılarını arttırmıştı ve en büyük kayıpları da o zaman verdi. Şu an İsrail o sürece doğru ilerliyor ve bunun ilk sinyallerini de dün gördük. Gazze şeridinde acayip şeyler yaşandı. İsrail örgütü işgal hareketini başlattı. Cibaliye bölgesinde ilk ilerlemeler başladı ve daha ilerlemenin başladığı saatte Nahal Tugayı'ndan bir tabur büyük bir pusuya düşürüldü. Öyle bir pusu yaşandı ki çatışmalar resmen kafa kafayaydı. Hatta o kadar yakın bir temas vardı ki mücahitler İsrailli askerleri esir almaya çalıştılar. Alabildiler mi bilmiyoruz işin açığı. Çünkü işler iyice karıştıktan sonra İsrail medyasına yayın yasağı geldi. Ama muhtemelen bu konuda başarı sağlanmıştır. Çünkü bir tabur askerden bahsediyoruz. Ortalama 500 asker demek bu ve çatışma mesafesi neredeyse sıfır. Böyle bir ortam yaşanıyor ve İsrail askerlerini tahliye edebilmek için ek kuvvetler gönderiyor. Onlar da pusuya düşürülüyor. 6 tane helikopter gönderiyor. Helikopterler ateş altına alınıyor ve iniş yapamıyorlar. Yayın yasağı gelmeden önce İsrail ordusundan askerlerin kayıp olduğu ve kayıp askerleri arayan bir grup İsrail askerinin daha pusuya düşürüldüğü haberi yapılmıştı. Sonrasında yine her zamanki gibi yoğun bombardıman başladı. İsrail böyle bir bombardımanda kendi askerini de tehlikeye atar. Ne olacağını düşünmez. Çünkü askerlerinin esir alınmasından çok korkuyorlar. Ve dediğim gibi bunlar yaşandıktan sonra yayın yasağı geldi. Sonra biraz bölük pörçük bilgiler gelmeye başladı. Sadece bildiğimiz şey şu: İsrail Vietnam'daki ABD gibi çok sert kayaya tosladı ve görünen o ki bu daha başlangıç. Kötü günler geride kaldı, daha kötüleri İsrail'i bekliyor gibi bir durum var. Bundan sonrasını elbette hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ama bildiğim tek bir şey var. Burası İsrail için Vietnam'a dönse de kesin olan tek bir şey var ki bu süreçte daha fazla sivil şehit olacak. Buradaki insanlar açlıkla baş başa, tarihin en ağır bombardımanını yaşıyorlar ve buna rağmen vatanlarını terk etmiyorlar. Bu durum orada şiddeti günden güne daha da arttıracak. Daha ne kadar artabilir diyor insan ama İsrail bataklığa saplandıkça daha fazlasını göreceğiz maalesef. Böyle bir ortamda başta Türkiye olmak üzere dünyanın artık çok daha sert yaptırımlarla İsrail'i durdurması gerekiyor. Bu iş iyice kontrolden çıkmış durumda ve bizim burada çok fazla sorumluluğumuz var. Gazze'nin İsrail için Vietnam'a dönmesi elbette bizleri mutlu eder ve bu işgal hareketi İsrail'in başarı sağlayabileceği bir süreç değil. Buna yürekten inanıyorum. Bunda sıkıntı yok. Burada esas sıkıntı süreç boyunca sivillerin, kadınların, çocukların ölmeye devam edecek olması. Artık dünyanın yeter demesi gerekiyor. Dünyanın bir şekilde Gazze'ye nefes aldırması lazım. Bu işin net çözümü kesinlikle ekonomik yaptırımlar falan değil. Bu yaptırımlar elbette İsrail'i zora sokar ama geri adım attırmaz. Bize İsrail'e geri adım attıracak hamleler lazım ve böyle bir ortamda akla gelen tek şey var. İsrail gibi oluşumlar sadece sertlikten anlarlar. Askeri seçenekler masaya konmadığı sürece, yani Türkiye masaya yumruğunu vurmadığı sürece İsrail durmayacak ve zannetmeyin ki bugün masaya yumruğunuzu vurmadığınızda İsrail'le bir savaş yaşamayacaksınız. Öyle ya da böyle Suriye üzerinden bir Türkiye-İsrail çatışması yaşanacak. Gazze için bu çatışmayı biraz daha öne almaya değer bence. Peki siz ne düşünüyorsunuz? İsrail'in durdurulması askeri seçenek dışında bir seçenekle mümkün mü? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.